Herkese merhaba, ben Orkun. Kayak ayakkabısı kullanımı sırasında yapılan hatalardan bahsedeceğim. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Kayak ayakkabısı genelde kayak sisteminin en zor parçalarından bir tanesi. Ama ne yazık ki de en önemlisi. Kayak ayakkabısı kullanırken ayakkabımızı aldık. Bütün o aşamayı geçtik. Kullanmaya başlarken yaptığımız birkaç tane çok önemli hata var. Ben sırasıyla bunlardan bahsetmek istiyorum size. Yaptığımız en önemli hata bir kere baştan ayakkabıyı büyük almak. Bu çok fazla insanın başına gelen bir şey. Ve burada zaten düzeltilemez bir hata artık başımıza gelmiş oluyor. Kayak ayakkabımızı büyük almış oluyoruz. Ayakkabımızı da alıyoruz, pistte, sokakta kullanmış oluyoruz ve artık ayakkabının da değiştirilmesi de en azından pek mümkün olmuyor. O yüzden ya o ayakkabıyla ve ucuz bir ürünlerden bahsetmiyoruz ya o ayakkabıyla kaymaya devam edeceğiz ve hatamız devam edecek, ayağımıza büyük ya da gideceğiz yeni bir ayakkabı alacağız. Bu dikkat etmemiz gereken konuların başına geliyor. İkincisi, kayak ayakkabımızı giyerken yaptığımız çok önemli bir hata var. Onu şöyle göstereceğim ne yaptığımızı. Ayakkabımızı aldık, otele gittik, sabah kayağa çıkacağız. Bu sırada iki tane önemli hata yapıyoruz. Tam bu aşamada. Kayak odasında oturuyoruz, ayakkabımız önümüzde. Bir, ayakkabımızı giyerken hata yapıyoruz. Klipsleri sıkarken baştan. İki, klipsleri ne kadar sıktığımızla ilgili çok önemli bir hata yapıyoruz. Şimdi genelde kayağa çıkarken sabah saatlerinde oluyoruz. Uykudan uyanmışız. Ya kahvaltımızı etmişiz ya da kahvaltımızı etmemişiz. Hafif bir şeyler yemişiz. Yani kısacası ayaklarımız şiş. Şiş olduğu gibi dağ ortamındayız. Basınç daha yüksek. Yani normal deniz seviyesinde değiliz. O ortamı ve unutmayın ki kayak ayakkabılarımızı deniz seviyesinde aldık. Veya o seviyeden daha aşağı bir yükseklikte aldık. Orada kayak ayakkabılarımızı giyerken insanların, kayakçıların yaptığı en birinci hata sanki kayakta performans sırasında kullanmaları, pistte kayarken kullanmaları gereken kadar klipsleri sıkmaları. En son noktaya kadar böyle ıkınarak falan diyerek kayak ayakkabılarını sıkmaları. Ne oluyor? İsterse 5 yıl, isterse 8 yıl kullandığınız ayakkabı olsun ki benim de birkaç kez dalgınlıkla başıma gelmiştir. Ayakkabı anında ayağınızı mengene gibi sıkmaya başlar bilekten ve ayaktan ve kan basıncı ve içerideki dolaşım değiştiği için ayak ya karıncalanır ya da ayağınız başınız ağrıyormuş gibi zonklamaya başlar. Bu hatayı yapmayın. Eminim birçok seyreden kayakçının daha önce başına gelmiştir bu. Kayak klipslerimizi makul seviyede, bakın şöyle parmağımızla kapatabildiğimiz, yani böyle bastırmak değil avucumuzla, parmak uçlarımızla kapatabildiğimiz şekilde sıkıp, kayağa çıkıp, bir iki tur ayağımızın alışmasına izin verip, ondan sonra klipsteki boşlukları alarak daha sert sıkabilirsiniz. Yani telesiyajlı veya teleskiyle bir yukarıya çıkın, inişleri bir başlayın, ondan sonra klipsteki boşlukları almaya başlayabilirsiniz ki ayağınız ittirdiği için havanın da soğukluğuyla zaten içeride farklı bir ortam oluşacak. Ayakkabı zaten bollaşacak ayağınızda. O sırada boşluğu almak en doğrusu. Böylece o baştaki ağrı, karıncalanmadan da kurtulmuş olursunuz. Diğer konu, ayakkabıyı, şimdi ne diyoruz? Ayakkabı ayağınızı çok iyi sarmalı, ayağınıza büyük olmamalı. Ayağı ilk dilini çıkarttınız ayakkabının, ayağınızı içine soktunuz. Ayakkabıyı giyerken genelde şöyle bir hata yapılır. Alt klipslerden başlanır. İlk önce bu sıkılır, sonra bu, sonra bu, sonra bu, en sonunda power strap dediğimiz bant kapatılır. Bu çok önemli bir hatadır. Neden? Çünkü ayağınız topukta değil, önde kalır. Yani ayak içeride, önde kalır. Ama biz ne istiyoruz? Topuğumuzun oturması ve ayakkabının ayağı en iyi şekilde sarmasını istiyoruz. O yüzden ne yapmamız lazım? Ayağımızı içeriye soktuk. Klipslerin hepsi açık. Oturttuk. Dili çok güzel kaval kemiğimizin üstüne oturttuk. Topuğumuzu yere vurduk. Şu şekilde. Topuğun oturduğundan emin olduk. Sonra üstteki iki klipsimizi kapattık. Abartmadan kapattık. Bileğimizin sabitlendiğine emin olduktan sonra ayağa kalkıyoruz oturduğumuz yerden. Öne doğru esniyoruz. Esnediğimiz şekilde ne oluyor öne doğru esnediğinizde? Topuk geriye gidiyor ve ayak geriye oturuyor. O sırada oturup veya öne doğru eğilip ayak gerideyken ön klipsleri kapatıyoruz. Böylece ayağınız öne doğru kayamıyor. Doğru giyiş pozisyonu bu. Fakat bunu doğru yapan, hani etrafımdaki gözlerim kayak merkezine gittiğimde hem Avrupa'da hem Türkiye'de çok nadir.
Ama işin doğrusu bu. Çünkü topuğunuzun geriye oturmasını istiyorsunuz. Hazır bunu söylemişken şunu da söyleyeyim. Yine yapılan hatalardan biri. İnsanların yanlış inanışlardan bir tanesi, şehir efsanesi. İşte doğru ayakkabı alırsam topuğum hiçbir şekilde hareket etmez. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Topuğunuz hareket eder. Siz ne alırsanız alın. İsterseniz Dünya Kupası ayakkabısı alın. Ayağınızı mengenenin içine sokun. Topuğunuz yine de milimetrik içeride yukarıya aşağıya hareket edecektir. Buradaki hareket ayağın genel olarak içeride bol olmasından bahsediyoruz. Sadece topuk değil. Ayağın içeride bol olmaması gerekiyor. Ayakkabının her yerden iyi kavruyor olması lazım. Ama topuğun hafif hareketi, yani topuğun şu şekilde hafif oynaması her zaman olacaktır. Öyle bir şey beklemeyin. Bu mümkün değil zaten. Bu da yine yapılan yanlış inanışlardan bir tanesi. Şimdi çok daha basit, hiç önemsemediğiniz ama aslında çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Kayak çorabı seçimi. Genelde şunu çok görüyorum. Kayakçılar gidiyorlar 800, 900, 1000 liraya işte veya 350 eurolara, 400 eurolara çok iyi bir kayak ayakkabısı alıyorlar. Sert, performanslı. Ondan sonra kayak çorabı seçiminde biraz cimri davranıyorlar. Gidiyorlar daha ucuz bir kayak çorabı alıyorlar. Fakat orada kayak çorabı da aslında kayak ayakkabısını tamamlayan önemli parçalardan biri. Neden? Biraz önce ne dedik? Ayaktan enerji, motor, ayak ve bacak. Enerji orada başlıyor. Kayak ayakkabısına aktarılıyor. Oradan bağlamaya, oradan kayağa, oradan yere, yani asfalta, yola aktarılıyor. Lastikten yola aktarılması gibi. Şimdi burada cildinizle, kısacası motorla kayak ayakkabısı arasındaki kayak ayakkabı, bir de kayak çorabı var. Kayak çorabının hiçbir şekilde toplanmaması gerekiyor. Boğum yerlerinin çok iyi çalışıyor ve o esnekliğini kaybetmiyor olması lazım. Aynı zamanda termo olması lazım. Teri tutmaması, teri emmemesi lazım. Yani kısacası pamuk ağırlıklı bir çorap olmaması lazım. Ayağınızı ergonomik olması lazım. Ayağınızı iyi sarması lazım. Kesinlikle konşun üzerinde bitmesi lazım. Ve lastiklerinin çok kaliteli olması lazım ki hiçbir şekilde aşağıya doğru toplanmasın. Bütün bu özelliklerde bir çorap almaya kalktığınız zaman da o zaman da belli bir bütçeyi ayırmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten de sıradan, kalkıp da koştuğunuz sıradan bir çoraptan bahsetmiyoruz burada. Hakikaten teknik ve daha pahalı bir üründen bahsediyoruz. Bunu atlamamanızı tavsiye ediyorum. Diğer konulardan bir tanesi yine çorapla ilgili yapılan ayağım üşümesin, çift çorap giyeyim. Çok büyük hata. Çift çorap giydiğiniz zaman kayak ayakkabısının dış katmanıyla, yani kayak ayakkabısıyla ayağınızın arasına ikinci bir katman daha koyuyorsunuz. Bu ciddi bir enerji kaybı. Ayağın içeride oynaması, ayağın içeride oynaması sonucunda bilekte ve ayakta 10 saat, 9 saat kullandığınızı düşünürseniz sonunda belli kızarıklıklar veya deformasyonlar oluşması demek. Nasırlaşma olması demek. O yüzden biz şiddetle iki çorap kullanımına hayır diyoruz. Onun yerine ayağınıza uygun, zaten ayağınıza tam bir ayakkabı alırsanız çift çorap kullanmanız da zaten mümkün olmayacaktır. Çift çorap giyebiliyorsanız zaten ayakkabınız yanlış demektir. O yüzden çift çorap kesinlikle kullanmayın. O ayakkabıyı da değiştirin diyoruz. Diğer dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi, farkındaysanız yapılan çok fazla hata var bununla ilgili. Bir noktadan vurma olduğu zaman, bu olabiliyor bu arada, şunu da söyleyeyim. Bir ayakkabı ayağınızı vuruyorsa, herhangi bir noktadan vurmada nedir? Daha önce anlatmıştım başka bir videoda. İşte ayağınızın son derecesi bu ayağınız, bu da kayak ayakkabısı. Gayet güzel sıkıyor ayağınız her noktadan. Olması gereken, her yerden baskıyı hissediyorsunuz. Normal bir spor ayakkabı gibi düşünmeyin. Fakat bir noktadan, şöyle şu parmağımı düşün, buradan böyle basıyor. Fazla basıyor ve siz bunu hissediyorsunuz. İşte buna biz vurma diyoruz. Kayak ayakkabısı ayağımızı vuruyor. Bu kemiğin üzerine olabilir, tarak bölgesinde olabilir veya tamamen et olan bir bölgeye de baskı yapıyor olabilir. Orayı morartabilir, hepsi olabilir. Ve bu, daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Klipsleri yanlış kapatmanız ve yanlış kullanımla yıllardır kullandığınız bir ayakkabıda da başınıza gelebilir. Yani ayakkabıyı 4 yıldır kullanıyorsunuz. Şu anda çıktınız kayağa ve kayak ayakkabısı bir noktadan ayağınızı vuruyor. Benim başıma geldi. Hem de defalarca geldi. O yüzden çok rahatlıkla bunun olabileceğini söylüyorum size. Kayak ayakkabısı da öyle her yıl değiştirilen bir şey de değil. Yani alıyorsunuz 5 yıl, benim işim bu olmasına rağmen en az 5 yıl, 6 yılda bir kayak ayakkabımı değiştiriyorum. Çünkü ayağım alışıyor içine, vazgeçemiyorum kolay kolay. Yapılan hatayı söylüyorum size. Kayak ayakkabısını giydiniz, ayağınızı vurdu diyelim. Başıma geldi çok defa. Genelde benim tam bilek bölgemden vuruyor, vurduğu zaman kullandığım ayakkabı. Şu hatayı yapıyorlar. Tek klipsi açıyorlar. Şu klipsi açıyorlar mesela, geçmesini bekliyorlar. Olmaz. Ayakkabıyı tamamen bollaştırmanız lazım. Bir yerde durup ayakkabıyı bollaştırıp hafif dilini de dışarı çekip ayağı serbest bırakıp kan dolaşımının rahatlamasına izin vereceğiz. Ondan sonra ayakkabıyı tekrar klipslerini düzgünce kapatıp abartmadan kaymaya başlayacağız. Ayak ve kayak ayakkabısı birbirine alışacak. Ondan sonra %90 diyorum. Tabii kişiye göre değişen bir şey bu. En azından kendi tecrübelerimde
o ağrı o noktadan geçecektir. Eğer zaten kullandığınız bir ayakkabı ve sorunsuz bir ayakkabıysa. Yine başka bir şeye geliyorum. Başka bir önemli yapılan hataya geliyorum. Kayak ayakkabınız sıkı. Arkadaşlarınızla kayıyorsunuz. Dağda bir kafeye oturmaya karar verdiniz. Yemek yiyeceksiniz. Avusturya'dasınız, Uludağ'dasınız fark etmez. Geldiniz, kafeye oturdunuz. Çok sık yapılan hata, şimdi siz de büyük ihtimalle onaylayacaksınız, çevrenizi düşünün. İnsanların çok büyük bölümü, %90 seviyede kayak ayakkabısının klipslerini açmadan oturuyorlar. Bu şekilde oturuyorlar, yemeklerini yiyorlar, çıkıyorlar. Bu yanlış. Neden yanlış? Bir, artık sıcak bir ortamdasınız. Kafenin içindesiniz. Dışarısı -5 derece, kafenin içi +23 derece. 30 derecelik, 35 derecelik bir fark var arada. Ayağınızı açmadığınız için ayağınız içeride ciddi şekilde kapalı bir ortamda nefes alamadığı için ciddi şekilde terleyebilir. Birincisi bu. İkincisi, klipslerle kapatıldığı için ayağınız ne olursa olsun yoruluyor ama ayaktasınız, spor yapıyorsunuz. Oturduğunuz zaman yine kan dolaşımı değişiyor. Ayağınızda karıncalanma ve hafif ağrı oluşturabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Kafeye oturduğumuzda birçok sebepten dolayı klipslerimizi gevşetiyoruz ve öyle oturuyoruz. Diğer bir konu, yine kafe bölümüne gelelim. Oteldeyiz, kafedeyiz, yemek yiyoruz, bir şeyler içiyoruz. Bu biliyorsunuz kayağın, snowboard'un ayrılmaz bir parçası. İşi zaten keyifli hale getiren şeylerden bir tanesi. Ayağımızın üzerine kardayız. Kayak ayakkabısının üzerine kar birikti. Bu ayakkabıların neredeyse hiçbiri %100 waterproof, su geçirmez değil arkadaşlar. Yani Gore-Tex falan gibi bir membran yok bunlarda. Bu zaten dışarısı plastik, sert, hard shell dediğimiz kabuktan oluştuğu için, sert bir kabuktan, buna tekrar bir membran koymuyorlar. Bu ayakkabılar ciddi şekilde su geçir iticiliği var diyelim buna. Ama eğer şunu yaparsanız, kayak içeriye girerken kapalı bir ortama, kayak ayakkabılarını birbirine ve yere vurmadan o karları üzerinden dökmezseniz, kar suyla aynı şey değil, yağmur suyu gibi. İçeriye girmez. Ama içeriye girip kafede üzerine karla oturduğunuz zaman o sıcak ortamda o su yavaş yavaş eriyor ve ayakkabının içine penetre ediyor. O zaman ne oluyor? Ayağınız ıslanıyor. Yine bir yerde daha insan, ondan sonra ne diyorlar? Kayak ayakkabım su geçirdi. Kayak ayakkabıları su geçirir. O yüzden sizin kayak ayakkabılarınızı dışarıda girmeden önce o karı üzerinden temizlemeniz lazım ve öyle içeri girmeniz lazım. Yine yapılan önemli hatalardan bir tanesi, bu ıslanmayla ilgili. Kayak ayakkabısıyla kapalı sıcak bir ortama girdiğinizde, hele bir de klipsleri açmadıysanız, ki açsanız bile terliyor ama, düşünün -5'te gayet konforlu kayak yapıyorsunuz. +23'e girdiğiniz zaman çok doğal olarak 1 saat içeride oturursanız ayağınız içeride terleyecektir. Bir de spordan geliyorsunuz, vücut da sıcak. Bazen öyle bir terliyor ki insanlar bunu dışarıdan gelen suyla karıştırıyorlar. Aslında kendi terleriyle ıslanıyorlar. Dışarıdan gelen suyla değil. Ve ayakkabının içinde çorapları da ıslanıyor. Ve diyorlar ki belki biraz üstüne biraz da o erimeyle gelen su var. Hepsi birleşiyor. Islanmış bir çorap çıkıyor. Diyorlar ki işte kayak ayakkabısı ıslandı. Beni ıslattı, su geçirdi. Bu da yapılan hatalardan bir tanesi. O yüzden kapalı bir ortama girdiğimizde mümkün olduğunca çıkarabiliyorsanız kayak ayakkabısını ayağınızdan çıkarın. Ya da en kötü klipslerini açın, dilini dışarı çıkartın, ayağın hava almasını sağlayın. Bunlar genel olarak kayak ayakkabısı ile ilgili yapılan önemli hatalar. Umuyorum sorularınıza, bu konuyla ilgili aklınızda kalan şeylere cevap verebilmişizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.